minute. Who are you? Mafia. Mafia, mafia, mafia. I'm a mafia. Mafia, mafia, mafia. Gece yarısı ekranlarından herkese merhaba. Bugün yeni serimiz Doymadım Doyamadım ile karşınızdayız. Bu seride profesyonel kariyerlerine devam ederken veya kariyerini sonlandırdıktan kısa bir süre sonra trajik bir biçimde hayatını kaybetmiş insanların hikayelerini anlatıyor olacağım. Kanalın basketbol olan konsepti yine bu seride de basketbolcuların hikayeleriyle devam edecek. Ama farklı spor dallarındaki kişilere de elimden geldiğince yer vermeye çalışacağım. Gerekli açıklamaları yaptığıma göre hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Onsuz geçen yılları sayamadık ama Eddie Griffin bölümü sizlerle. Eddie Griffin, 30 Mayıs 1982'de Philadelphia, Pensilvanya'da doğmuş bir Amerikalı profesyonel basketbolcuydu. Griffin, genç yaşta basketbolda dikkat çeken bir yetenek gösterdi ve lise yıllarında bu yeteneğini geliştirdi. Eddie Griffin hayatı ve kariyeri daha ayrıntılı olarak incelendiğinde hem büyük bir yetenek hem de trajik bir hikaye ortaya çıkıyor. Griffin'in yaşamındaki dönüm noktaları, kariyerindeki yükselişler ve düşüşlerle kişisel mücadelesi daha derinlemesine ele alındığında hem basketbol camiası için önemli dersler hem de insan hikayesi bakımından dikkat çekici unsurlar bulunuyor. Lise kariyeri. Eddie Griffin, Philadelphia'da doğup büyüdü ve burada genç yaşta basketbola olan ilgisini ve yeteneğini geliştirdi. Philadelphia'nın kuzey kesimindeki yoksul mahallelerde büyümesine rağmen Griffin'in basketboldaki yetenekleri onu kısa sürede dikkat çekici bir figür haline getirdi. Roman Katolik Lisesi'nde oynadığı dönemde Griffin ülkenin en iyi lise oyuncularından biri olarak kabul edildi. Özellikle 2000 yılında McDonald's All-American Game'de sergilediği performans onun gelecekte NBA'de büyük bir yıldız olacağına dair umutları arttırdı. Griffin lise kariyeri boyunca dominant bir oyuncuydu. Hem savunmada hem de hücumda etkili olan Griffin özellikle blok ve rebound konusundaki üstün yetenekleriyle tanındı. Lise yıllarında maç başına 25 sayı, 12 rebound ve 9 blok ortalamalarıyla oynadı. Bu performanslar onu USA Today tarafından yılın oyuncusu seçilmeye götürdü. Ayrıca Griffin lisedeki son yılında takımını Philadelphia Katolik Ligi şampiyonluğuna taşıdı. Üniversite kariyeri. Griffin lise kariyerinin ardından Seton Hall Üniversitesi'ne katılmaya karar verdi. Seton Hall'da oynadığı tek sezonda NCAA'de dikkat çeken bir performans sergiledi. Griffin 2000-2001 sezonunda maç başına 17.8 sayı, 10.8 rebound ve 4.4 blok ortalamalarıyla oynadı. Bu rakamlar onun hem hücum hem de savunmada ne kadar etkili olabileceğini gösteriyordu. Griffin NCAA'de blok krallığında zirveye çıkarken rebound istatistiklerinde de liderler arasında yer aldı. Ancak Griffin'in üniversite yılları sadece sahadaki başarısıyla değil aynı zamanda saha dışındaki sorunlarıyla da anıldı. Takım arkadaşlarıyla yaşadığı anlaşmazlıklar, özellikle Ty Shine ile yaşadığı fiziksel kavga Griffin'in karakteri hakkında soru işaretleri yarattı. Bu olaylar NBA takımlarının Griffin'e olan ilgisini azaltmasa da onun mental sağlamlığı ve disiplin eksikliği konusunda endişelere neden oldu. NBA kariyeri. Griffin 2001 NBA draftında New Jersey Nets tarafından 7. sırada seçildi. Ancak draft gecesinde Houston Rockets ile yapılan bir takas sonucunda Rockets'a geçti. Houston Rockets Griffin'i büyük bir potansiyel olarak görüyordu. Griffin NBA'deki ilk sezonunda 8.8 sayı, 5.7 rebound ve 1.8 blok ortalamalarıyla oynadı. Bu performans Griffin'in gelecekteki potansiyeli hakkında olumlu sinyaller verse de saha dışındaki sorunlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Griffin'in Rockets'taki kariyeri saha dışındaki sorunlar nedeniyle inişli çıkışlı geçti. 2002-2003 sezonunda kişisel sorunlar ve disiplin problemleri nedeniyle takımdan uzaklaştırıldı. 2003 yılında ise hem saha dışındaki davranışları hem de takımla yaşadığı sorunlar nedeniyle Houston Rockets tarafından serbest bırakıldı. O dönemde Griffin'in alkol problemleri ve depresyon belirtileri daha belirgin hale gelmeye başladı. Kısa bir süre sonra New Jersey Nets'le sözleşme imzalayan Griffin bu sözleşme süresince hiç forma giymedi. Bu dönemde rehabilitasyon sürecine giren Griffin mental sağlığına odaklanmaya çalıştı. Ancak 2004 yılında Minnesota Timberwolves'la anlaştığında hala potansiyelini gösterme umuduyla sahaya döndü. Timberwolves'ta geçirdiği 2 sezonda zaman zaman etkili performanslar sergilese de saha dışındaki problemler onu tekrar geriye çekti. 2004-2005 sezonunda maç başına 7.5 sayı ve 6.5 rebound ortalamalarıyla oynadı ancak alkol bağımlılığı ve saha dışındaki sorunlar onun performansını sürekli olarak olumsuz etkiledi. Saha dışındaki olaylar, kişisel sorunlar.
Griffin'in kariyerinin en büyük engellerinden biri mental sağlık sorunlarıydı. Depresyon, alkol bağımlılığı ve sağ dışındaki sorunlar onun potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirmesini engelledi. Özellikle 2006 yılında Houston'da geçirdiği bir trafik kazası Griffin'in durumunun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Kazadan sonra alkol alıp araç kullandığı ve aracında uyuyakaldığı ortaya çıktı. Bu olay onun NBA kariyerinin fiilen sonu oldu. Griffin kazanın ardından rehabilitasyon sürecine girdi. Ancak 15 Ağustos 2007'de Houston'da trenle çarpışarak trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Griffin'in ailesi ve arkadaşları onun mental sağlık sorunlarıyla nasıl mücadele ettiğini anlattı. Bu trajik olay genç bir yeteneğin nasıl saha dışındaki problemlerle baş edemediğini ve bu problemler nedeniyle hayatının nasıl erken sonlandığını gösterdi. Mirası. Eddie Griffin'in hayatı basketbol dünyasında büyük bir ders olarak kaldı. Onun hikayesi mental sağlık sorunlarının ne kadar önemli olduğu ve saha dışındaki problemlerle başa çıkmanın ne kadar zor olabileceğini gösterdi. Griffin, NBA'de kısa süren kariyerine rağmen büyük bir potansiyele sahipti. Ancak kişisel mücadelesi nedeniyle bu potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştiremedi. Griffin'in hikayesi NBA oyuncuları ve spor camiası için bir uyarıcı olarak kalmaya devam ediyor. Onun yaşadığı zorluklar genç sporcuların mental sağlıklarına daha fazla önem vermeleri gerektiğini ve saha dışında da destek almalarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Eddie Griffin hem yetenekleriyle hem de trajik sonuyla hatırlanan bir oyuncu olarak basketbol tarihinde yerini aldı. Yeni konsepti nasıl buldunuz? Ve bir sonraki Doymadım Doyamadım bölümünde hangi sporcuyu görmek istersiniz? Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere. Bad Scout. Gece yaratıyor boyka yoruma bir paylaş abone ol reply. Gece yaratıyor boyka yoruma bir paylaş abone ol reply. Video